Yani şimdi buradaki gördüğün insanların hiçbiri, ben sana bahsettim 2800 diye, ama buradakilerin hiçbiri 2800 almıyordur yani. Атмосфера, вайб Каппадокии, это вот чисто мой. Я не знаю, мне так понравилось. Mimarlar yapıp dolusunu da satıyorlar, tadilat yapılmış halini, ama genelde projeler boş satılıyor. Bir de burada mesela ben en garibime giden olay şu: bizi arabalara yeşil yaktıktan sonra yaya da yeşil yakıyor. Burada teşvik de var zaten yazılımcılara karşı. Buranın devlet yönetimi çok seviyor yazılımcıları. Ben sakinliği seven bir insanım. Güvenli, huzurlu yaşamayı seven bir insanım. Gündüz nasıl aynı güvenliğe gidebiliyorsam bir yere, gecesi de aynı şekilde. Belarus'un başkenti Minsk'ten hepinize selamlarımı iletiyorum. Minsk'te gezmeye devam ediyoruz. Bugün böyle daha fazla burada yaşayan Türklerle tanışacağız, konuşacağız. Onların deneyimlerini göreceğiz. Bakalım Belarus'ta yaşamak, Minsk'te yaşamak nasıl bir duygu? Burada yaşamak avantajlı mı? Bunların hepsini konuşacağız. Buradaki yaşamı konuşacağız. Ve başlıyoruz. Şimdi burada da yaşayan bir arkadaşım var. Onunla buluşacağım birazdan. Onun yanına gideceğim. Ve sizlere burayı, Belarus'u, bir de burada yaşayan Türklerin gözünden anlatmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir turist için inanılmaz güzel bir şehir. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Ama bakalım burada yaşamak nasıl? Burası şehrin merkezinde yine yemyeşil bir park ve şu karşısı tiyatro. Çok güzel bir bina. Tabii buranın Sovyet mirasını da sizlere başka bir videoyla anlatacağım. Burada da gerçekten bu şehirde çok yani güzel Sovyet yapıları da var. Enteresan yapıları da var. Karşı tarafsa şu ilerisi, bir video önce izlediğiniz gece hayatının en canlı yaşandığı yer. Kiliseyi görüyorsunuz zaten. Yani yukarı şehir merkezi. Eski şehir merkezi orası. Şansıma havalar biraz yağmurluydu ama yine de güzel şeyler çektiğimi düşünüyorum. Özellikle gece çok kötüydü, yani cumartesi gecesi. Şehirde Sovyet mimarisi hakim olduğu kadar görüyorsunuz. Bu Avrupa mimarisi de hakim. Zaten buranın bir Polonya ile Litvanya ile de bir geçmişi var tarihi olarak. Dolayısıyla hem mutfak hem kültür hem böyle mimari etkilenmiş biraz da. Yani bildiğin burası Sovyetlerin ve Avrupa'nın karışımı diyebilirim rahatlıkla. Bana kalırsa Minsk çok keyifli, güzel de bir şehir. Yani her şeyle güzel. Yaşam rahat, sakin bir yaşam var. İnsanlar görüyorsunuz böyle çok stresli değil gibi görünüyor yani en azından. Burada bir de kişi başı milli gelir, yani yıllık milli gelir $10.000 ve üzerindeymiş. Dolayısıyla yaşam standartlarının da yukarıda olduğu bir yer. Geçim kaynakları mesela makine, İşte ekipman, traktör, bu tarz şeylerde tarım, hayvancılık, bunlarda IT sektörü, hizmet sektörü çok gelişmiş durumda burada. Bu açılardan bakınca yani bana kalırsa burası yaşanabilecek de bir yer. Gerçekten Sovyet mirasının en iyi yaşandığı yerlerden bir tanesi de burası. Şurada meşhur bir KFC var. Görüyorsunuz zaten Sovyet tarzı. Oraya da gideceğim ama şimdi söylediğim üzere arkadaşım bekliyor. Onun yanına gideyim. Buraları size yine başka bir videoda bu bütün enteresan Sovyet yapılarını göstermek istiyorum. Henüz videonun başındayken de lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki eğer beğenmediyseniz de onu da söyleyin lütfen. Hype puan da verebilirsiniz. Ayrıca katıl üyeliklerini de aktive ettim. Oradan da üye olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok stil sahibi, atmosfer sahibi yerler, mekanlar var burada. Şimdi burası tabii şehrinde turistik bir bölgesi olduğu için daha böyle kafeler falan da görüyorsunuz. Daha şık, nezih bir ortam. Artık tabii yazda gelince bu gördüğünüz alan, işte parklar, bahçeler, bu kafeler tamamen dolu oluyor. Gece gündüz güzel oluyor yani buralar. Trafiğe kapalı yürüyüş caddesi. Güzel, keyifli bir caddeymiş. Dedim ya, gerçekten çok atmosfer sahibi yerler, kafeler. İşte böyle güzel alanlar var. İnsanlar da fotoğraf çektiriyorlar, çekiniyorlar. Çok güzel bir sokakmış yani burası. Bir tane de size şöyle menü göstereyim. Hatta durdurun siz, bakın fiyatlar böyle değişiyor. Salatalar 28'den başlıyor. Başlangıçlar 5 rubleden başlıyor. İşte 45 rubleye, 72 rubleye kadar var. $1 2.80
ruble. 2.75'ten bozuyor bankalar. 1 euro da 3.10 gibi. İki Türk buluşunca nereye gelir? Tabii Türk restoranına gelir. Burada İskender Kafe diye bir restoran var. Sevgili Samet kardeşim var. Şimdi sizlerle tanıştıracağım. Buraya çağırdı beni. Burada buluştuk. Bir yemek yiyeceğiz daha doğrusu öncesinde. Ve ardından gezmeye dolaşmaya başlayacağız. Buraları konuşmaya başlayacağız. Şöyle Türk yemekleri yapıyorlar. Helal yemekler yapılıyor zaten burada. Yani içerisi de zaten Türk konseptli gördüğünüz gibi. Minsk'e yolunuz düşerse işte burada Türk yemeklerinde yiyebileceğiniz güzel bir yer var. Şimdi mekanın içinde şöylece bir göstereyim istedim sizlere. Görüyorsunuz gayet şık Anadolu motifleriyle dekore edilmiş bir yer. Türkiye gibi. Şimdi burada tabii sizleri sevgili kardeşim Samet'le tanıştıracağım. Burada daha doğrusu sosyal medyadan tanıştık ve şimdi sivilde de tanışmaya nasip oldu. Nasılsın, iyi misin Samet? Siz nasılsınız abi? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet Sametciğim, nasılsın yeniden, iyi misin? Çok şükür abi, aynı bildiğin gibi iyi olmaya çalışıyoruz. Hava güzel bugün, dün biraz daha kötüydü. İyi ki dün buluşmadık, bugün hallettik. Evet. Hem de daha güzel oldu, hem de hava aydınlık senin için de iyi olur. Arka plan falan daha canlı çıkar. Evet aslında evet. Ben yağmur beni çok sendeye uğrattı bu sefer ama inşallah bakalım olumlu düşünelim, güzel düşünelim, iyi ilerleyecek diye Genelde düşünüyorum. karanlık oluyor bu taraflar. Zaten hiç ben böyle güneşli gün burada altın değerinde. Yani güneşli gün yakalamak burada zaten hemen herkes dışarıya çıkıyor. Üstleri falan hemen birden değişimi görürsün. Genelde kapalı oluyor. Yani bütün kışın bunun üstüne bir bulut kaplıyor. Minsk böyle bir yer. Yani zaten Avrupa'da aynıdır hemen hemen. Üstüne bir bulut kaplıyor. Yaz gelene kadar bu şekilde. 3 gündür ben de şahidim bu olaya. Hep böyle. En güzel günü yani böyle Temmuz'un ortası, Ağustos'un ortası gibi kadar şey yapıyor. Ondan sonra zaten bozuluyor abi havalar. Sen burada ne yapıyorsun? Nasıl geldin? Kendinden ufak bahsedersen. Abi ben buraya 3 sene önce geldim. Bu tam işte koronavirüsün bittiği dönemlere falan denk gelmişti Türkiye'de. Eşimle de zaten o dönemde tanışıyorduk ama daha evlilik falan planımız yoktu. Tam işte koronavirüs bitti, işte Türkiye'de enflasyon falan patlamaya başladı. Baktık Türkiye'nin tadı kaçtı dedik. Acaba olur mu olmaz mı? Benim ilk tereddütlerim vardı burası hakkında. Bilmediğim memleket, şimdi bende dil bariyeri de vardı o dönemde. Gelsek yapabilir miyiz, edebilir miyiz falan. Zaten ben online çalışan birisi olduğum için benim bir yere bağlılığım yok. O yüzden seçtik burayı, burada öyle bir karar verdik. 3 yıldır da burada yaşıyoruz. Gayet de memnunuz yani 3 yıldır. Belarus'ta yaşamak nasıl bir duygu? Abi Belarus'ta yaşamak kişiden kişiye değişir diye söyleyeyim sana. Çünkü burada ben yabancı gibi hissetmiyorum. Görüyorsun işte Türk restoranları, işte bizim Türk komünitemiz var da toplum şeyimiz var. Yani kendi kendimiz aramızda bir grubumuz var. Biz çok dışarıdan zaten şeyimiz yok. Belaruslularda benim çok arkadaşım da var mı? Var. Sanatçı olarak yani müzikal olarak çalıştığım kişiler var ama arkadaş olarak zaten Türklerle burada devam ediyoruz. Onun için ben çok bir farklılık hissetmiyorum. Bir tek binalar falan farklı. Yediğimiz yemek aynı, sohbetimiz aynı. Arkadaşlar sizlere menüyü de şöyle bir göstereyim. Ben şimdi Adana söyledim. 21 ruble, 28 ruble. Doğru görüyorum değil mi? Bu 21 herhalde. Bir kere yani helal. Bizim mutfağımızdan her şey var benim anladığım kadarıyla. Antepli abi zaten ustalarımız. Ustalar Antepli mi? Tabii ustalar. Kendi yer sahibi de Antepli, ustalar da Antepli. Tamam. İşte örnek olarak şu menüyü de şöyle göstermiş olayım sevgili arkadaşlar. Fiyatlar da bu aralıkta. Şimdi biz yemeğimizi söyledik. Yemeğimiz bir gelsin. Onları yiyelim ve artık gezmeye dolaşmaya başlayacağız. Belarus'u konuşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi nasıl, ilk önce beğendin mi? Ne diyorsun? Abi ben sevdim. Çünkü Türkiye'yi aratmıyor. Ustalar da Antepli olduğu için bilmiyorum senin Bence de lezzetliydi. Senin fikrini almak istedim öncesinde. Evet yani Minsk şehir merkezinde böyle bir Türk restoranı da kafesi de var. İsterseniz yolunuz düşerse buralara gelebilirsiniz. Beğendik. Samet, araban var mı burada? Abi ben araba kullanmıyorum. Burada araba almak zaten yani hem trafik için, burada park sorunu için kötü ama şehir dışında biraz daha şehrin dış kısmında yaşıyorsan park sorunu yok ama şehir merkezindeysen park sorunu çok büyük problem burada. Ne yapıyorsun? Nasıl çözümlüyorsun? Hello Car diye bir sistemleri var. Bir de Anytime diye 2 tane aplikasyonları var. Ben Hello Car'ı tercih ediyorum çünkü hem arabaları güzel hem de uygun fiyatlı da.
İstediğim yere istediğim zaman kiralayıp gidebiliyorum. Arabaları da buradan size gösterebilirsem şöyle araba modelleri de var. Zoom yapabiliyorsan abi. Yani arabalar Yakınımızda olan arabalar bunlar. yakınımızda olanlar da var. İstediğin gibi seçip şehrin başka lokasyonlarında olanlar da var. Araba modelleri çok lüks segment, istersen en lüks segmentler de var. i8 falan çok güzel arabalar yani. Ben daha önceden kullandım. Mustang falan var vesaire. Şu an mesela bize en yakın mesela bizim lokasyonumuz burada. Hemen şu arka sokağımızda bir tane GLM Grand diye bir araba varmış. Dakikası içinde 51 kuruş. Belarus kuruşu bu 1 ruble şu an 14 liraya falan denk geliyorsa oradan hesaplayabilirler arkadaşlar. 7 liraya denk geliyor 7 yani liraya. dakikası. Aynen. Benzin Parktayken seviyesi de %32'ymiş şu an. evet, güzel, her şey parktayken de 22 kuruş alıyor. Yani seyahat halindeyken 51 kuruş alıyor, parktayken de 22 kuruş alıyor. Gayet güzel. Bu bir scooter gibi bir şey. Bu scooter kiralamakla aynı zorlukta zaten. Gidiyorsun hemen bakıyorsun, kiralıyorsun, gidiyorsun istediğin yere. Arabaları temiz oluyor genelde. Sürekli temizliğine çok dikkat ediyorlar. Seviyorum yani bu araba almaktansa burada böyle anlık işini görmek için zaten sürekli araba kullanan birisi de değilim. Bilmiyorum yani sürekli araba kullanan birine ihtiyaçtır ama ben öyle işte ya bir yere gitmek istedim, eşimle bir seyahate işte şehrin biraz daha dışına çıkmak istediğim vesaire o zamanlarda kullanıyorum. Ya da bir büyük alışveriş yaptığım zaman taşımam gerekiyorsa o zaman kullanıyorum. Başka türlü arabaya ihtiyacım yok. Buranın metro sistemiyle otobüs sistemi zaten her işini çözebiliyor. Yani çok rahat burada. Kalabalık da değil zaten metro. Bilmiyorum daha önce metro kullandın mı burada? Henüz kullanmadım ama inşallah bineceğim. Metroları zaten burada müze gibi. Bilmiyorum metrolarını buranın çok ediyorlar. Moskova'dan biliyorum. Oralardan. Moskova'da zaten hemen aynı abi. Çok bir farkı yok ama ulaşım kalitesi çok güzel. Bir de ulaşım ücretleri de çok düşük. Yani metro şu an 1 ruble 10 kuruş falan olması lazım. Yani 1 ruble 10 kuruşa bir jeton alabiliyorsun. Otobüs aynı şekilde 1.25 falan olması lazım. Gayet uygun fiyatlar. Sorayım sana şimdi. O zaman Belarus gerçekten yaşamak için çok ideal, güzel bir ülke diyebilir miyiz? Abi şimdi Sen nasıl bana göre burada yaşayan birisi olarak. benim beklentime göre ideal. Çünkü ben sakinliği seven bir insanım. Güvenli, huzurlu yaşamayı seven bir insanım. Yani şu sokakta yürürken ben şu an gündüzü buranın gecesi de bu şekilde. Yani gündüz nasıl aynı güvenliğe gidebiliyorsan bir yere, gecesi de aynı şekilde istediğin şekilde, istediğin mekanda gönlün doya doya eğlenip gezebilirsin. Kimse gelip sana karışmaz. Yardımda sever bir halkı var. Yardım etmeyi de severler. Böyle bu yüzden benim için çok yaşanabilecek bir yer. Ben gayet memnunum yani. Gelecek olanlara da eğer yaşama için burayı seçecek olanlar varsa da tavsiye ederim. Bilmiyorum yani bu kişiden kişiye göreceli kavram değişebilir ama bana göre güzel. Tabii şimdi Samet'ten biraz bahsettim size. Aslında müzisyen bir arkadaşımız ve bayağı da ünlü bir arkadaşımız. Yani birçok parçan milyarlarca izlendi, Evet. dinlendi. Evet. Doğru değil mi? Evet. O yüzden ben de ilk önce sana teşekkür ediyorum gerçekten. Benimle Rica ederim abi. birlikte yani bu günü geçirmek istediğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili kardeşim ve bu arada yine Cem Bey burada YouTube videoları yapıyor. Biz onun vasıtasıyla da tanıştık. Kendisi burada uğraşıyor arkadaşlar. Yani burayla ilgili güzel içerikler yapıyor. Ben izledim, takip de ediyorum. Size de tavsiye ediyorum çünkü yani inanın yurt dışında bir insan sosyal medyada birazcık bir şeyler yapmaya çalışıyorsa gerçekten destek vermek Ya gerekiyor. büyük emek çünkü yani emek sarf ediyor sonuç olarak. Hem o tarafı var bir de yurt dışında olup yapıyorsa Tabii, adam tabii, gerçekten tabii. oradan hani bir şeyler üretmeye ve de faydalı sizin için çok faydalı olabilecek içerikler yapıyor. O yüzden onu da bir en azından göz atmanızı tavsiye ederim. Beğeneceksiniz bence. O da izleyecektir buradan ona da selam. Selam söyleyelim evet. Oradan Ona da selam. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim hem buraya geleceğimi duyunca da hemen birileri lazım dedim. Çok sağ olsun tanıştırdı bizi. O vasıtayla tanıştık. O yüzden ona da bir buradan selam söyleyelim istedim. Buradan arabayı şimdi kiralıyorsun. Zaten lokasyonu gösteriyor. Şu karşıda burada plaka numarası da yazıyor. 84-81'miş. Gidelim abi. Şu ışık yandıktan Bu arada sonra. bu semt aşırı güzelmiş ya. Burası şey diyebilir miyiz? Daha böyle elit mi sanki ya da? Abi burası elit evet. Bu zaten arabalardan belli burası. Maybach'tan aşağıya çekmiyorlar buraya. Burada genelde bunların lüks kafe Milano diye bir kafeleri var. Burası mı Milano? Burası olması lazım. Ha burası Milano. Burası. Evet şu karşısı da buranın 2 tane zaten en büyük lüks kafe restorantı burası. Bu Milano bir de Paris'i duydum ben. O mu? Orası büyük ihtimal orası evet. Bir de Paris kafe arkadaşlar. Buranın bir de şeyleri de var.
eski fabrikaları burada kapatmışlar. Demişler ki ya eski fabrikaları biz madem kapatıyoruz niye şey yapmıyoruz? Buraya demişler gençlere böyle bir şey alanı yapalım. Eğlence işte böyle küçük büfe tarzı. Bunun mesela yanına geliyorsun bir vuruk kırık çarık var mı diye bir etrafını gezmekte fayda var. Böyle bakıyorsun. Eğer bir şey varsa fotoğraf çekmeni istiyor zaten. Eğer bir şey yoksa zaten direkt kiralayıp şey yapabiliyorsun. Zaten onlar şöyle küçük sticker yapıştırıyorlar eğer bir yerine vuruk varsa. Minik stickerlar var şöyle. Bu biz gördük yani senin bunu çekmene gerek yok anlamında. Her şey okey ise buradan start diyorsun. Senin için 5 dakika açacağım diyor arabayı. Açtı. İçine kadar basit. Basit abi bu kadar. Sevgili arkadaşlar arabamızı kiraladık. Evet. Araba gördüğüm kadarıyla da gayet içi de temiz. Temiz evet. Değil mi? Arabaları böyle tertemiz veriyorlar. Güzel sistemmiş. Şimdi biz takribi sence ne kadar ödeyeceğiz ya da en son ödeyince Tabii söyleyelim. aynen. Ya benim tahminimce büyük ihtimal gideceğimiz yer böyle 5-6 kilometrelik bir yol. 6 kilometre için bizden alacağı böyle 10-15 ruble falandır ya. Maksimum ya 10-12 böyle bir şey tutacaktır büyük ihtimal. Çok güzel. Genelde gidip geldiğim için. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Samet? Minsk'e gidiyoruz abi. Buranın yeni yapısı diyeyim sana. İnşaat işte şu an bitmiş bir proje gibi düşün. Gidince zaten çektiğin zaman da anlaşılır. Gayet güzel bir proje. Gelecek olanlar olursa zaten çok rahat yaşanabilecek bir yer. Senin nerede şu an kirada kalıyorsun bilmiyorum ama. Ben şeydeyim, merkeze yakınım. Bu tiyatro var ya, büyük Sen tiyatro var. tiyatronun oradasın Evet. doğru. Burası biraz daha böyle hem çalışan kesim diyeyim hem böyle ulaşımı güzel seven kesim diyeyim. Aslında lükse hitap eden yerlere de var ama benim de oturduğum bölge daha böyle bir çalışan kısım, çalışan kesim için. Ben seviyorum yapısını gayet. Yolları da geniş. Her binanın altında kafe, shop, restoranları vesaire böyle bir yer. Bugün bu videoda sizlere arkadaşlar birazcık daha hem Samet'in gözünden hem de benim işte gördüklerimle birlikte Belarus'ta yaşam, Minsk'te yaşam nasıl, bunları özetlemeye çalışacağız. Daha çok şey konuşacağız. Ya buranın sana bir şunu da söyleyeyim. Buranın yapılanması radyal yapımı diyorlar bu şehir yapılaşmasına. Halka halka büyüyor. Eğer bu yani bir ile ikinci halkanın içindeysen zaten burası şehir merkezi sayılıyor. Üçüncü halka biraz daha şehrin dışı. Yarı merkezi oluyor. Evet ama bizim mesela bu Minsk dediğim bölge ikinci halkanın içinde. Nova Bravaya diye bir projeler var. O da çok güzel mesela. O da ikinci halkanın içinde. O da güzel bir proje. Evet. Sen şimdi burada kendi Türk ehliyetinle sürebiliyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Evet, çok güzel. Ya Türk ehliyeti şöyle, buranın kendi yeminli tercümanlarından sizde şey istiyorlar. Eğer oturum izniniz varsa, eğer mesela tatile gelecek olan varsa buraya mesela 1 haftalık, 2 haftalık gelecek olan varsa direkt Türk ehliyetiyle kullanabiliyor. Tabii araba kiralıyor zaten. Tabii. Direkt şey yapabiliyor ama o oturum iznin varsa uzun süre burada kalıyorsan senden şey istiyorlar. Ya kardeşim sen bu ehliyetine bir transit yaptır. Biz seni durdurduğun zaman seninle uğraşmayalım muhabbetine. O da çok büyük bir ücret değil zaten. Sadece transit için 40 ruble, 45 ruble öyle bir ücret ödüyorsun. Noter tasdiği falan Noter yapıyorsun. tasdik her şey içinde. Onlar sana veriyorlar. O dokümanla birlikte şey yapabiliyorsun abi. İstediğin gibi rahat rahat kullanabiliyorsun. İnsanlara da gayet saygılı, birbirlerine yol vermeyi severler. Burada öyle kimsenin acelesi yok. Acelesi olan bir memleket değil yani. Gerçekten öyle. Ben de yani geldiğimden beri hakikaten az önce videonun başında da söyledim. Sakin bir yaşam var ya. İnsanlar sakin yaşıyorlar. Evet. Ya bir de burada mesela ben en garibime giden olay şu. Bizi arabalara yeşil yaktıktan sonra yaya da yeşil yakıyor burada. Evet, bekliyorsun. O mesela Aynısı Rusya'da da var bak. Değil mi? Çok garip. Bana ilk geldiğim zaman çok garip gelmişti. Ya adamın belki morali bozuk, belki depresyonda adam. Onu mu takip edecek önüne birisi çıkıyor yaya falan. Biz Türkiye'de alışık olmadığımız için. İlk geldiğim zaman da Türkiye'den burada düzene çok adapte olamadım. Şöyle olamadım. Çünkü burada çok kuralcı yaşıyorlar. Kuralcı dediğim yani aslında bu çok güzel bir şey. Ama Türkiye'den ilk geldiğin zaman ya biz şimdi birazcık böyle rahata şeye alışığız ya. Buraya geldiğin zaman ya özellikle ben sigara kullanan birisi olduğum için sigarada çok büyük problemler yaşadım. Öyle her yerde içemiyorsun, öyle ağzında böyle gezemezsin mesela. Sevmiyorlar, istemiyorlar. Kurallar da ona göre. Sokaklarda da öyle mi yani? Şey mi? Ya tavsiye etmiyorlar. İlk kullanan kullanıyor ama saygıdan dolayı mesela çocuk olan yerde özellikle kesinlikle içmezler sigara. Mümkün değil. Kimsenin ağzında sigara göremezsin çocuk olan yerde. Restoranlarda öyle barlarda falan da biz Türk restoranına gittik orada serbest. Başka restoranda bulamazsın serbest öyle yani imkanı yok. Kanunen yani yasak. Kanunen yasak. Halka açık yerlerde, hastane önlerinde vesaire her yerde yasak yani.
Yapamazsın. Ya ilk geldiğim zamanlar işte diyordum ya bu abartılacak bir şey yani ne gerek var sigaradır bu filan ama sonradan baktığında anlıyorsun ki ya bu herkes için geçerli bir kural. Yarın bir gün benim çocuğum olsa da onun yüzüne birisi gelip sigara üflesin istemem yani. Doğru. Öyle düşündüğün zaman Güzel de bir şey. işte sonra oturmaya başladı bende. Oturdukça daha çok sevmeye sigarayı başladım. da bırakırsın bu arada. Abi Samet. o zor ya. O konu benim en yaralı kısmım. O çok zor. Ama dediğim gibi o yapıya alıştıktan sonra onu idrak etmeye başladıktan sonra diyorsun ki adamlar doğrusunu yapıyor. Biz yanlışını yapıyormuşuz yani. Böyle bir düzen olmazsa, insanların birbirine karşı saygısı olmazsa ki burada bunu çok göreceksindir yani. Burada saygı en üst segment. Abi saygının olmadığı yerde sevgi de olmuyor. Yani bekleme yani saygı olmayan bir toplumda sevgi de bekleme. Burada hepsi var. Kompakt paket. İçinde hepsi yani saygı da var, sevgi de var. Şehir güzel, caddeler geniş. Abi her şey güzel. Güzel yani evet ben dedim ya yine videonun başında söyledim ben eğer yeniden mesela Türkiye'den şu an çıkacak olsam bir hayat kuracak olsam bu ülke ilk Belarus olurdu diyorum. Evet. Ya Bence konfor buradaki yaşam standardı ya bilmiyorum kimine göre mesela Avrupalı arkadaşlarım var benim Avrupa'da yaşayan Litvanyalı arkadaşlarım var. Hemen yakın zaten buranın sınırı. Evet. Mesela burayı küçümser gibi bakıyorlar bazen. Yani Belarus küçük ya küçük ama güzel. Küçük bir memleket. Ya buranın bizim İstanbul bütün Belarus gibi düşünebilirsin. Buranın nüfusu zaten toplamda kaç? 9 milyon. 9 milyon evet. Yani öyle çok büyük kalabalık da görmemişsindir zaten hiçbir yerde. Öyle bir kalabalıklaşma evet, yok. yani kalabalıklaşma ve bir şey yok. Yollarda trafik de yok baktığında. Yok. Hiç bugün mesela tabii bugün pazar ama yine de iyi yani yollar falan. Şey yaptıktan sonra park ettikten sonra bakıyorsun abi yine sen bir yerine vurduysan zaten kendini söylemen lazım. Fotoğrafını çekip onu da bildirebilirsin. Gelip arabanı park ettikten sonra yine Hello Car uygulamasına giriyorsun. Kaç para yazmış bakacağız. 13 ruble yazmış. Bitirince daha iyi gösterecek. Fotoğrafını çekiyorsun park ettim diye. O zaten şimdi bitir deyince kitledi gördün mü? Gitti bu kadar. Toplamda 7 kilometre yapmışız. 21 dakika sürmüş. 13 ruble fiyatı. 13 rubleydi işte 1 ruble 14 liradan hesaplayabilirsin. Şimdi nereye geldik? Abi burası Ufak Minsk Mir. anlatalım. Burası, Minsk Mir. Minsk Mir diye geçiyor. Burası arkamda eski aeroport var. Hatta şöyle gidersek önden de daha iyi görebiliriz. Burayı büyük ihtimal müze yapacaklar ya da kütüphane yapacaklar. Burası buranın eski havalimanı. Burası da girişi, havalimanının girişi. Bu bina. Evet şu bina. Bu önceden burada kapı varmış. Buradan bildiğin arabalarla gelip burada uçak işte başka ülkelere International Havalimanı burasıymış. Ondan sonra havalimanını şehir genişleyince şehir dışına alalım demişler. Şehir dışına alacakları zaman da bir proje işte bu Dana Mall şirketi gelip burayı görüyor. Diyor ki biz buraya böyle bir proje yapalım. Arkalarını falan güzel temizliyorlar. Binayı da ellemiyorlar. Burada çok seviyorlar böyle şeyleri. Dokunmazlar yani. Bu hatıra olarak. Hala daha zaten buranın adı eski havalimanı diye geçer. Minsk Mir projesi olarak geçiyor ama Aerodroma'ya aerodrama hava limanı olarak hala öyle geçiyor yani. Sen burada yaşıyorsun Samet. Evet abi. Tamam. Peki burada kendi evin mi, kirada mısın? Nasıl? Ya ben ilk geldiğimde biz buranın Pinsk ilçesinde yaşadık. Buraya hemen böyle 4 saat uzaklıkta bir yer. Buranın ilçesi Ukrayna sınırında bir yer. Orada yaşadık. Ondan sonra dedi ki ya burada kendi evimiz olsun. Ben ilk başta çok tereddütteydim çünkü bu aynı zamanda korona, aynı zamanda bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı acaba bir şey olabilir mi diyordum ama sonra baktım geldim gayet buranın alakası yok durumla. Yani uzaktan seyreden kısım olduğu için Allah korusun yine bir şey olursa hepimiz içine gireceğiz de kaçmak imkansız. Ama baktım burada güven var, huzur var. Yani olabilir. Bir tane ev satın aldık burada. Şu an kendi evimizde yaşıyoruz. Sakıncası yoksa ne kadar satın aldın? Fiyatları söyleyebilir misin? Yani evler ne kadar burada şu an? Abi biz satın aldığımızda tam böyle yükseliş dönemine denk geliyordu evler. Çok böyle yüksek rakamlar değillerdi. Biz boş hali burada dolusunu da alabilirsin. Mimarlar yapıp dolusunu da satıyorlar. Tadilat yapılmış halini ama genelde projeler boş satılıyor. Mesela arkamdaki apartmanları daha yeni bitirmişler. Bunların içi boştur. Sadece duvarlarını falan düzlüyorlar. Boş oda şeklinde veriyorlar. İstiyorsan içinde gezebiliyorsun şu an gidip bakabilirsin.
Biz boşunu 73 bin 74 bin dolar arasında bir şey aldık. Yani o işte işlem masrafları bilmem nesi ıvırı zıvırı o fiyata denk geldi. Ama tadilatı vesaire hesaba kattığın zaman 130-140'ı falan bulmuştur. Şu an fiyatları zaten bu fiyata mümkün değil bulamazsın. Şu an boşunu 140-130'a satıyorlar. Tabii bu savaş ve ben duydum, anlattım ya sana. Evet. Ruslar burada bir piyasa oluşturmuş sanırım. Evet. Çok fazla ev alıyorlarmış burada. Doğru Abi mu? Ruslar bu işte kısıtlamalardan sonra vesaire onlar için şu an burası şey gibi oluyor. Ya aynı coğrafya. Aslında kültür. tabii adamlar buraya gelince yalnız hissetmiyor. Yani başka bir ülkeye çıkmış gibi hissetmiyorlar. Bakıyorlar çok popüler de oldu mesela Rus medyasında da ya Belarus'ta böyle yeni projeler var vesaire. Zaten bu şirketler de büyük ihtimal onu sezdikleri için buraya daha fazla bina diktiler. O gelen kişiler buranın piyasasını arttırdılar. Ben balon olduğunu düşünüyorum. İnşallah da düşer çünkü normal bir vatandaş buranın çalışma maaşına göre mümkün değil bu fiyatları ödeyip alamaz yani. Samet, şimdi sana sormak istiyorum. Burada peki yani kiralar nasıl? Aylık kiralar ya da insanlar ne kadar kazanıyorlar? Maaşlarını falan aşağı yukarı bilir misin? Anlat. Abi Minsk'teki ortalama çalışan işte mesela garsonluk yapıyorsa ya da nasıl söyleyeyim ya bu tarz işte market kasiyerlik olabilir. Bu tarz mesleklerin asgari ücreti Minsk için burada il fiyat değişiyor bu arada. Mesela başkentteki maaşla diğer ilçelerindeki Brest'teki maaş aynı değil mesela. Pinsk şehri var orada Grodno aynı değil. 2800 ruble gibi olması lazım. Şu an taban fiyat sürekli değişiyor zaten enflasyona. Burada da enflasyon var ona göre güncelliyorlar sürekli ama 2800 ruble. Bu o asgari ücret mi? Asgari ücret. O da Türk lirasıyla 30 bine falan denk geliyor herhalde. Öyle bir şey. 2800 ruble 30 bine falan denk geliyordur. Biraz daha üstü 31-32 de olabilir. Değişiyor kurlar sürekli. Burada kiralar eğer küçük stüdyo daire istiyorsan mesela 1+0'lar var. Burada çok popüler Amerikan mutfak tek oda, hastane odası gibi. Onların kiraları günlük kiraları böyle 80 ruble 100 ruble arasında. Eğer aylık kiralamak istiyorsan biraz daha şöyle bir iki odalı bir daire olsun diyorsan mesela aylık kiraları 600 dolar, 650 dolar bu arada değişiyor. Eğer 70 metrekarelikler var, daha büyük projeler var mesela bunların içinde şu köşeler genelde en büyük projeleri oluyor bunların. Ortalara küçük daireleri sıkıştırmışlar. Benim oturduğum binada da öyle. 650-700 dolar. En taban küçük fiyat bulabilirsen böyle iyi. Onda da zaten bir şey yapmıyorlar. Bir mutfağı var içinde, bir kanepesi var. 400 dolar civarı diyeyim en düşüğü. Ama el ayağı düzgün ben çoluğumla çocuğum var veya hanımımla geliyorum oturacağım takılacağım burada diyorsan 650-700 dolar civarında bulabilirsin abi aylık kiralık. Peki maaşa göre biraz sanki fiyat yüksek Maaşa değil mi? göre yüksek. Maaşa göre aşırı yüksek. Hatta buranın kendi halkı da bundan şikayetçi ama işte dediğim gibi bu Rusların buraya akını sonrası emlak piyasası abi yani bir şey de diyemiyorsun. Yani bizi iyi ki almışız. Kirada olacak olsak şu an ben üzülürdüm mesela aylık o kadar parayı havaya attığıma üzülürdüm. Çünkü gereksiz o kadar bir ödeme. Ben bu anlam bile veremiyorum mesela burada 2 kişi çalışıyor demek ki ona veriyorlar. Burada bir de şöyle bir şey var. 2 ayrı segment var. Burada şimdi yazılımcı apayrı bir dünya yaşıyor burada. Burada teşvik de var zaten yazılımcılara karşı. Buranın devlet yönetimi çok seviyor yazılımcıları. Teşvik ediyor çünkü Belarus'un öyle bir tarım sektöründe faaliyeti yok. Öyle bir üretimde yani buranın para kazanması için teknoloji geliştiriyorlar. Hizmet sektörü, sanayi Gibi. Bu yani traktörde burada birazcık ilerlemeye çalışıyorlar. Teknolojide işte. Onun için yazılımcılara karşı çok büyük bir yatırım var burada. EPAM diye bir şirketleri var zaten. World of Tank ve Viber buranın uygulamaları zaten biliyorsundur. Buranın çıkarttığı uygulamalar. Onun için burada 2 tane farklı hayat yaşayan kitle var. Yani şimdi buradaki gördüğün insanların hiçbiri ben sana bahsettim 2800 diye ama buradakilerin hiçbiri 2800 almıyordur yani. 2800 alsa burada barınamazlar. Tabii aynen Rusya'da da öyle. Bak şöyle söyleyeyim. Asgari ücret orada belki aynı civarda falan. Ama kimse çalışmıyor o paraya. Evet. Ya burada da mesela burada ekstra tipleri vesaire burada şeyi çok seviyorlar. Devlet sürekli denetim yapar burada fiyatlarda. Yani devletin haricinde fiyatları yükseltemezsin. Devlet sürekli kontrol eder. Bu çok güzel bir şey. Evet yani mesela burada herhangi bir restoran kendi kafasına göre fiyat belirleyemez. Bir ara denediler burada dolar bir anda fırladı. Hemen restoranlar falan fiyatları yukarıya çektiler.
Yani bir günde benim izledim burada canlı medyasına takip ettim. Bir günde bir denetim yaptılar. Bütün fiyatları geri ayrı tavana çektiler. Yani zarar ediyoruz, batıyoruz falan. Devlet başkanı buranın lideri dedi beni ilgilendirmez, batıyorsan da batarsın. Halka dedi bu şekilde yapamazsın. Ya buranın devleti, zaten devlet başkanı Lukashenko buranın köyden gelmiş bir adam. Yani öyle yukarıdan gelmiş böyle zengin camiasından böyle seçilmiş bir adam değil. Köyünden çıkmış. Halktan birisi ya. Halktan birisi, gerçek halktan birisi. Onun için adam halkı tutuyor. Halkını seviyor. Ezdirmiyor. Yani burada bahsetmek gerekirse halkın avantajları, işte bu çocuk yaptığın zaman teşvikleri, eğer Evet, o nasıl mesela? Abi burada var değil mi? çok efsane. Yani burada mesela doğum yaptığın zaman 5000 ruble Türk lirası karşılığı bilmiyorum, sürekli kur kafa. 14 ile çarpacağız arkadaşlar. Artık evet. çarpın neyle çarpıyorsanız. Ben yazarım zaten onları. Sen Aynen. merak etme. Çocuk doğurduğun anda sana devlet direkt 5000 ruble bir ödeme yapıyor. Herhangi bir şart sunmaksızın her çocuk başına. İkinci çocukta daha fazla artıyor diye biliyorum. İkinci çocuğu, o 2-3'ü bizim planımız bir. Ben 2-3'ü hiç araştırmadım ama. İyi para veriyorlarsa yapın ya. Abi bilmiyorum. Bunu ticarete döndürecek olan varsa Kemal Sunal'ın filmi gibi olabilir ama Bunu izleyip kesin döndürmek isteyen çıkacaktır. Bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. tek çocuk için ya bu çocuk arttıkça avantajlar da artıyor. Mesela burada üremeye karşılık teşvik var. Şimdi bir çocuk olursa 5000 ruble veriyorlar. Artı bu çocuğun belli bir yaşa kadar, hatırlamıyorum tam 6 yaşına kadar okula başlıyor hatta ilk okulu bile bitiriyor olması lazım. O zamana kadar devlet aylık bir ödeme yapıyor. Okul masraflarını karşılıyor, yemek her şeyini karşılıyor çocuğun. Yani burada o yüzden çoğu insanı elinde bebek arabasıyla görebilirsin yani burada. Şeyi biliyor musun peki? Burada mesela Rusya'da bir hanımefendi hamile kaldığında yani hamilelik izni 3 sene. Burada da aynı. Burada da aynı, aynı değil şekilde, aynı şekilde. Burada da hamile kaldığın zaman hem ama şöyle, özel sektörde çalışıyorsan bu değişiyor. Devlet sektöründe çalışıyorsan sana devlet izin veriyor. Resmi bir işte çalışıyor olman lazım bunun için. Ama çocuk yaptığın zaman 5000 rubleyi her halükarda veriyor. Nerede olursan olsun fark etmiyor. Bu teşvik olarak veriyor. İkinci çocukta bu ücret 2'ye katlanıyor diye biliyorum. Ya da 15.000 rubleye dönüşüyor diye biliyorum. Böyle 3 katı falan. 3 çocuk yaparsan devlet sana diyor ki bak diyor biz sana ya böyle bir daire vereceğiz. Yani sana teşvik veriyor. Sana böyle bir daire verebiliriz elimizde ya da sana toprak verebiliriz. 3 çocuk varsa böyle teşvikleri de var. Yani senin çocuk yapmaya teşvik ediyorlar. Burada öyle bir şey var. Halkını da dediğim gibi koruyan bir sistem aslında. Ezdirmiyor. Çünkü burada mesela enflasyon bizim Türkiye'deki gibi hemen hissedilebilir kıvamdaydı. İlk çıktığı zaman burada da aynı şekilde. Türkiye'de dolar fırladığında burada da aynı şekilde fırlama yaptı. Ama burada fiyatları çekemediler. Restoranlar, o bu yani veya toplu taşıma, hiçbirinin fiyatı böyle fahiş artmadı. Üstüne böyle 10 kuruş 15 kuruş ekleyebildiler. Belki zararına çalıştılar, belki hala zararına çalışıyorlar ama devlet müsaade etmedi. Halkın arasında birinin diğerini ezmesini istemeyen bir sistem var burada. Buraya göre, buranın zihniyetine göre herkes eşit. Yani atıyorum buranın şehir merkezinde 20 tane restoran zinciri olan bir kişiyle fabrikada çalışan bir işçi aynı statüde, aynı şeyden faydalanabiliyor. Mesela burada gösterebilirsin. Bir tane Mustang var, bir tane Maserati var. Yanında adam Renault Megane koymuş. Yani aynı kişiler aynı apartmanda yaşayabiliyor. Kimse de bu durumdan şikayetçi değil. Burada herkesin aynı statüde yararlanmasını sağlayan sistem herkese de aynı şekilde kucak açıyor. Herkes de teşvik ediyor. Yani kimse böyle kendisini soyutlamıyor toplumdan. Ya ben başaramam, ben edemem. Burada çalıştıktan sonra her şeye ulaşabilme ihtimalin var. Aerodromnaya. Burası da metro arkadaşlar. Buraya metroyla da ulaşabiliyorsunuz şehir merkezinden. Ne kadar sürüyor buraya gelmek mesela? 5 dakika falan ya. 5 Buradan dakika, çok Vagzel'e yakınız gitmek yani. 5 dakika. Hemen zaten şuradan yanından baktığın zaman Vagzel'i görebilirsin. Burada tren istasyonu zaten hemen şu ileride, bu aynı istikamette gidiyor. Tren yolu orası. Evet. Aynen. Evet, markete geldik arkadaşlar şimdi biz. Burası, burada 2 tane büyük zincir var. Birisi Corona, birisi bu Green. Bunun içinde ne ararsan var abi. Bu yani sadece market değil, içinde balık şey de var, ne bileyim pizzacısı da var. Hipermarket yani. Hipermarket büyük ama buranın en büyük şeyi. Hatta gezelim içeride bir bakalım. Bakalım şöyle, evet. Fiyatları da görmüş olursun. Çalışanları da bu arada büyük ihtimalle ya Kazakistan ya Azerbaycan böyle. Öyle mi? Tabii çalışanları da Türk genelde.
geldiniz arkadaşlar. Eğer böyle işte ben restoranda yemeyeyim, çok pahalı şeyler almayayım derseniz de değil mi? Buraya gelip burada ne Tabii yapıyorlar dilim bile burada? yapabiliyorsun ya. Dilim mesela ısıttırabiliyorsun. Dilim pizza. Dilim Öyle pizza, fast food muhabbeti. Bak burada Hazır yemek buradan alınabiliyor. tabii sushi var. Fiyatları mesela. Buradan mesela dilim pizza alabilirsin. İstediğin dilimi seçip dilim yaptırabilirsin. Mesela marketin içinde bir şey aldın. Yemek istiyorsun onu. Burada geliyorsun, kendi kasası var. Hiç dışarıya çıkmadan. Atıyorum çikolata aldım, cips aldım. Burada oturup yiyeceğim. Mesela geliyorsun burada okutuyorsun, içine girip yiyebiliyorsun. Kendin ödemeni yap. Arkadaşlar gelmişken size tabii buraların olmazsa olmazı vodkaları da bir gösterelim, alkol fiyatlarını. Burası zaten Sendeyiz Samet. kendi fabrikaları, bu premium brandleri Bulbaş. Aynı zamanda bunların kendi spaları da var. Aynı anda bu vodka fabrikası. Fiyat 200 Kaç ruble, yani 14 ile çarparsak kaç litreymiş bu? 2800 lira. Kaç litre olduğuna bağlı. Bunu bütün sülale falan içerler abi. 1 litresi 66.84 olduğuna göre demek ki yaklaşık 3 litre. Bu bir 3 litre falan. Sağlam bir arkadaş. Bulbaş bunların kendi şeyi. Zaten bir sürü çeşitleri var. Aromalı bla bla. Standart şişe 18.53. Evet 70'lik herhalde o. Bir de bu Svayak bunların kendi şeyleri. Kendi markaları. Bu da yine güzel kaliteli vodka. Fiyat 30 ruble. O 1 litrelik herhalde. Bu litrelik fiyatı. Çok ucuz ya. Burada sudan ucuz yani. Yeter ki sen içmek iste. Vodka'da damıtılmış su demek zaten. İşte burada sen yeter ki içmek iste. Opsiyon çok. Dışarıdan gelen içkilerde fiyat tabii hemen hemen aynı ama mesela Jack Daniels fiyatları Avrupa'dan daha pahalı burada. Avrupa'da daha ucuz, burada daha pahalı. Ama buranın kendi vodkaları, kendi konyakları vesaire normal fiyatları. Şarapları, Gürcistan şarapları var çok güzel. Tamağı da var mı? Sizde de. Var, hepsi var. Buradakilerin hepsi var. Tamağı da çok iyi. Burada Finlandiya fiyatlarını karşılaştırmak isteyenler varsa Finlandiya vodka Finlandiya fiyatları. vodkası, o da 80,5 ruble. Evet. 14 ile çarpıyoruz yine. Ya çok pahalı değil bana göre. Türkiye'ye kıyaslarsan Türkiye zaten 5-6 katı buraya göre. 3-4 katı yani. Tabii. Bizde evet, bunlar alkol fiyatları herhalde bayağı arttı. Tamam. Onları da arkadaşlar siz yazın yorumlara. Varsa Türkiye ile burası arasında kıyaslamayı da siz yapın. Red Label'da mesela Jack Daniels'lara bakabiliriz. Onlar viski sevenler vardır. Red Label'ın mesela kaçlık bu? 70'lik mi? 70 değil, 90 ruble. Yine Türkiye'ye göre ucuz. Chivas mesela. Chivas'ın kaçlık bu? Chivas bence buraya göre biraz pahalı, Chivas içeceksin. Yani bence ama Türkiye'den yine ucuz. 90 ruble. Yani Black Label var. Jack Daniels mesela artık kayboldu. Jack Daniels getirmiyorlar. Jameson var, Chivas var. Bunları iç yani. İlle Jack Daniels mı içeceksin? Doğru. Ararat var mesela benim sevdiğim. Ermenistan. Ermeni vodkası. Konyak pardon, vodkası diyorum. Bu da güzel. Efes bilsen yok burada. Restoranlarda bulabilirsin. Halbuki her yerde olurlar. Bu var zaten her yerde. Holsten bu da Alman birası. 3.79, 4.69 fiyatlar da bu aralıkta. Normal yani bira için bence ucuz bile yani Türkiye'ye göre kıyaslarsan çok ucuz. Evet. Bayağı gezdik dolaştık arkadaşlar. Şimdi bir ufak soluklanalım. Oturalım, bir kahve içelim. Değil mi Samet? Bence de artık zamanı geldi, biraz oturalım. Enerjimizi fullleyelim. Şehir merkezine geri dönüyoruz şimdi. Metroya geldik. Metroyla döneceğiz. Dönüşü bu şekilde yapalım. Hem size de göstermiş olalım istedik. Bilet nasıl alınıyor, metroya nasıl biliniyor ve tabii ki Minsk metrosunda bir görmüş olalım. Çekebiliriz sana. Zdrasте. 4 пожалуйста. Jetonla da bilebilirsin. Jeton verdiler. Değil mi? Evet. Bir dakika. Savaş muhabbetinden önce burada kredi kartıyla geçebiliyordun. Yani jeton meton bunlar biraz ilkel kalıyor gibi oluyor ama bu savaştan sonra işte kredi kartlarını bir şey yaptılar, kaldırdılar. Swift'le ilgili bir problem herhalde. Devlet Bankası çok fazla sevmiyor dışarı bankayı ama Yani burada bizim Türk kartlarıyla buradan geçiş yapamazsın. Doğru anlıyorum değil mi? benim kardeşim bir kere geçti şansına, ikincisine geçemedi. Böyle Geçemedi. Denemek lazım. Bir kere geçti, bilmiyorum.
Ya burada bu arada soran da olmaz. Burada otobüste de mesela soran olmaz. Otobüse burada para ödemeden bir insan kimse sormaz sana. Hiç denk gelmedim ben mesela denetime. Bir kere bir de sorarlarsa Çok cezası olur. 20 ruble mi öyle bir cezası var ya. Çok böyle bir cezası da. Öyle şimdi binerler kaçak. Onu bilmeyin, bilemem. yapmayın. Kaçak bilmeyin ama sormuyorlar yani. Çünkü halkına güveniyorlar burada. Ödemeden kimse bilmez. Şimdi burada biz Aerodrome'dayız. Biz şehir merkezine doğru gideceğiz. Vokzal burada zaten, tren garı burada. Biz en sonunda iniyoruz, oradan şehir merkezine doğru yürüyoruz dışarıya. Tamam yani bir ekstra kapı var burada. Evet. Bu yeni metro olduğu için. Eski şeylerinde yok. Eski istasyonlarda yok. Bu line yeni abi. Anladım. Zaten dizayn da yeni herhalde Evet, değil mi? evet. Bu şimdi Ne gideceğimiz kadar yer güzel. de yeni. Metroları çok güzel yapıyorlar genelde. Evet. Rusya'da, Belarus'ta, Evet. bütün bu destinasyonlarda hep böyle. Ya burası yine yeni olduğu için burası yine böyle teknolojik gibi duruyor birazcık. Son dönem Eskilerin konsepti. müze gibi ya. Eski burada eski yapıların müze gibi yani. Şimdi göreceğiz zaten. Evet. Yo burada bu line'de hiç görmeyeceğiz. Görmeyecek Bu line miyiz? komple yeni. Ha bu yeni. Evet. Eğer line değiştirirsek başka yöne gidecek olursak orada görebilirsin ama bu line'da yok. Yaşlı gelirse diye yapmışlar ama oturabiliriz herhalde. Burada genelde metro dilinde ve işte devletin kullandığı sistemlerde Belarusça kullanıyorlar. Ama halkın geneli Rusça biliyor, Rusça konuşuyorlar. Yani Rusça hakim, eğer Rusça diliniz varsa burada şey yaparsınız. Zaten Belarusçayı çok fazla kullanmıyorlar. Sadece okulda dil olarak öğretiyorlar ekstra ama genelde Rusça konuşuyorlar. İngilizce ve Rusça. Önceden İngilizce de yoktu. İngilizce işte Ruslarda da var. yeni eklediler İngilizce. Önceden İngilizce yoktu. Merkeze döndük, evet. Burası artık arka taraf zaten paritetin arkası zaten. Buranın iki tane büyük şeyi var. Merkezi alışveriş şeyi. Arka tarafı zaten. Welcome to Belarus. Hello, hello. Hello, Yegor. Nice to meet you. My name is Selçuk. Nice to meet you too. Yes. Belarusian Flag. flag. National flag, yeah. Okay, we are from Turkey. You from Turkey? Yes. Nice, nice, nice. Do you know something about Turkey? Yes, I'm yeah. Trip to Turkey. Which city? Huh? Which one? Kuşadası, Oh, Aydın. Kemer, Oh. Antalya. That's all. So you Istanbul. like it? Yeah, yeah, of course. Okay, you're welcome Nice. anytime. We love Belarus and I think Belarus people love Turkey. Yes, yes. What do you think about Turkish people? Honest, happy. Yes, so very- happy, relaxed. happy, happiness and welcome. Bye. Thank you. Thank you so Have a much. good day. Have a Thank good you, day. thank you. Sorayım sana. Mesela buraya geldim ben Evet. ya da bir Türk geldi. Burayı sevdi. Burada öyle kafasına göre kalabilir mi? Ya ben burada yaşayayım der mi? Ya da yaşamak için ne yapması lazım? Evli olarak göründüğümüz için bir yerde ikametimiz de belli. Kendi evimizi de aldık zaten. İkametle şeyim olursa onlardan yana problem olmuyor. Dil kursuna yazılıyorlar veya başka bir şeyler yapıp kalabilenler var. Ama uzun süreli kalamıyorlar. Bir işte çalışman lazım. Bir işletmenin sana referans olması gerekiyor diye biliyorum. Ya o zaman kısaca şöyle özetleyelim. Evlilikle öğrenci olarak ya da işte çalışma izni alarak. Öğrenci buraya olarak da uzun süreli değil bu arada. Öğrenci olarak da öğrenim süreci. gelip Yani öğrenim süresince buraya Evet. gelebilir, burada kalabilir. evet. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Selçuk из Турции. Меня зовут Как вас Анна. зовут? Анна из Анна, Беларуси. Очень приятно. Да. Привет, как дела? Хорошо. Как тебя зовут? Стефан. Ну, как жизнь здесь? Как жить в Беларуси, в Минске? А с чем мы сравниваем? Или просто? В целом мне очень нравится. Знаете, в последние годы, мне кажется, Минск преображается все больше и больше. И какие-то и заведения открываются, и площадки открываются новые. Очень становится интересно посещать эти места. Как-то больше движа для молодежи, вот, и для более взрослых людей тоже. Поэтому иногда сама хожу и удивляюсь, что что-то все меняется, а я как-то вроде прохожу этого всего мимо, надо бы уже участвовать в чем-то. Вот, поэтому мне кажется, по кайфу.
Были в Турции? Да, я была в Турции, я была в Стамбуле. Где? В Стамбуле? В Стамбуле, так, подождите, в Анталии мы были, да, в Кемере были. Какой лучше, самый лучший для вас? Если сравнить, Да. ну для меня Минск. В Турции. В Турции? Слушайте, ну, наверное, в Турции мне понравился больше всего... Каппадокия. Ну, да, для меня. Атмосфера, вайб Каппадокии, это вот чисто мой. Я не знаю, мне так понравилось. Я бы просто там отдыхала. Мне не надо даже море. Я бы вот просто там отдыхала. Ну, не знаю, для меня так. Отлично. Очень красиво. Spasiba вам большое. Пожалуйста. Bir kahve içelim dedik ama ancak kafe bulduk. İçelim. Vallahi Belarus böyle bir yer arkadaşlar. İnsanlar samimi, konuşkan. Şöyle bir kafede bir şeyler alalım. Ne alırsın abi? Ben sadece bir Americano alırım. Здравствуйте. Я очень люблю Беларусь. Да, очень красивая страна. Все? Спасибо. İlk olarak yine katıldığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim Beni abi, bugün ne demek. ağırladın, gezdirdin. Ne demek, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Senin eklemek istediğin, söyleyeceğin şeyler var mı? Hatta ya da şunu söyleyeyim. Yani en güzel şeyi sona bıraktık gibi oldu biraz arkadaşlar. Türkiye'de yaşamak mı, Belarus'ta yaşamak mı? Abi onu hiç kıyaslayamam ya. Ama şöyle, Türkiye'de yaşamak bence bana göre biraz ekonomiyle alakalı şu an. Aynı ekonomiyle burada yaşasan çok daha iyi işler yapabilirsin. Hayatın daha kaliteli yaşayabilirsin. Yemek olsun, yiyecek olsun, seyahat olsun, eğlence olsun, fantazi olsun, aklına ne geliyorsa. Yani her şey burada daha üstün segment yaparsın, daha kaliteli yaparsın Türkiye'de. Yapacağın şeyle burada. Bu yönden burası iyi ama doğa olarak dersen, ne bileyim işte güzellik olarak dersen Türkiye abi, ben vatanımdan hayatta şey yapmam. Doğru. Yani Bizim de gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. Orası da bir Kesinlikle. gerçek. Bu arada bir cappuccino ve bir latte söyledik değil mi? evet. Su var şöyle şişe. Bak ne kadar güzel uygulama. Suyu bedavaya veriyorlar. Bir şişe. Evet. Böyle. Tabi her zaman olduğu gibi lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Son söylemek istediğim bir şey varsa. Gelmek isterseniz yaz aylarını tercih edin çünkü buranın kışı çok beter oluyor. Yani eğer burayı görüp seyrederseniz videoda genelde bu aylardan sonraki, işte bu aylardan Ağustos'un sonuna kadar tercih ederseniz hem sizin için iyi olur, gezdiğinizden zevk alırsınız. Kışın gelseniz çünkü burada bir şey göremezsiniz. Yani kardan, kıştan, kıyametten. Mekandan mekana, kafeden kafeye ya da o tarz olabilir. Son söylemek istediğim bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben de söyleyeyim, belki etkisi olur. 2 kere YouTube kanalına abone olun. Beğenmeyi unutmayın, yorum yazın, bir şeyler yapın.